Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Berrin Göncü. Acaba çocuğuna güvenli bağlanan bir ebeveyn nasıldır? Tarif etmemiz gerekirse neleri söyleyebiliriz? Çocuklar kendilerine özgü mizaçlarıyla dünyaya teşrif eden aziz misafirlerdir. Ve her çocuk bir sır ile dünyaya gelir. Ve ebeveyn bu sırrın bekçisidir, sır bekçisidir. Bu sır aman bir yerlere uçmasın, aman bir yerlere kaçmasın diye pür dikkat o sırrı anlamak, keşfetmek, açığa çıkarmak için çalışır. Bu sırrı zarar vermemek içindir bütün gayreti aslında. Güvenli bağlanma dediğimiz şey işte anne babalığı sır bekçiliği olarak gören bir ailede gelişir. Eğer anne baba ebeveynliği bahçıvanlık olarak görüyorsa bu ailede güvenli bağlanma oluşması çok zordur. Çünkü bahçıvan budar, değişiklikler yapar. Halbuki bekçi sadece hayret makamında o sırrın gelişmesini, değişmesini izler, merak eder, eşlik eder. Bu sır bazen bir Mevlana gibidir. İçe dönük, utangaç. Bu sır bazen Hazreti Ömer gibi celalli, dışa dönüktür. Bu sır bazen bir kartal gibidir, pençeleri vardır. Bu sır bazen bir serçe gibidir, naif ve hassas. Ve sır bazen bir kaktüs gibidir, dikenleri vardır. Ebeveyn güvenli bağlanma ekseninde ilerliyorsa, kaktüsü dikenleriyle kabul eder, dikenlerini ortadan kaldırmaya çalışmaz. Kartalı serçe yapmaya çalışmaz, pençelerini kesmez. Eğer değiştirmeye çalışıyorsa ebeveyn bu sırrı, o zaman sır şöyle düşünür. Demek ki bende bir sorun var, o yüzden annem babam beni değiştirmeye çalışıyor. En iyisi ben onların istediği gibi olayım da onlar mutlu memnun olsunlar der. İşte orada sahte bir kendilik geliştirmeye başlar. Problem de burada başlar. Özellikle bir örnek vermek gerekirse ödül ve ceza gibi uygulamalar, suni uygulamalar çocuğu bir kalıba dahil edebilmek için yapılan çalışmalardır. Ama İbn Rüşd'ün söylediği gibi yumurta dışarıdan bir güçle kırılırsa kırılır ve yaşam son bulur. Ama içeriden gelen bir güçle kırılırsa yeni bir yaşam başlar. Hayat bir bağlanmalar zinciridir. Önce anne ile başlar, sonra babayla, kardeşle, arkadaşla ve eşle devam eder. Ve bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Bağlanma aşamasında anne iliklenen ilk düğme gibidir. İlk düğme, zincirin ilk halkası diğer bağlanma şemalarını belirler. Yakın ve sıcak ve samimi ilişkiler kurabilecek miyim? Kurduğum ilişkiler destekleyici ve koruyucu olacak mı? Bu bağlanma şekli anne ile kurduğumuz bağlanmayla belirlenir. 4 tür bağlanma, aslında anada 2 tür bağlanma örüntüsü vardır. Güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanma. Güvenli bağlananlar için I'm okay, you are okay. Yani ben iyiyim, değerliyim, sevilebilirim ve sen de değerlisin, ulaşılabilirsin ve duyarlısın. Bu tür ilişkilerde 2 ana esas vardır. Ben olarak otonom ve özerk olarak hayatta kalabilirim. Diğeri de otonom ve özerk olarak kalabilir. Ama aynı zamanda bu ikisi bir araya geldiği zaman birlikte olmaktan ve yakınlıktan da muhteşem, müthiş bir zevk alırlar. Ben otonom ve özerk ayakta kalırken, yani bir ağaç gibi tek ve hür, kendi fıtratıma, kendi toprağıma köklenirken diğer ağaçların toprağına müdahale etmem. Eğer bu gerçekleşmemişse ne olur? Hani antrenman yapmadan sahaya, maça çıkarsak ne olursa gerçek hayatta da o olur. İşte o zaman vay halimize. Bir de güvensiz bağlanma vardır. Bu da 3'e ayrılır. Kaygılı bağlanma, kaçıngan bağlanma ve korkulu bağlanma. Kaygılı bağlanma dediğimiz şey, bende bir sorun yok, ben değerliyim ama sorun sende. Özellikle
narsist yapılanma, kaçıngan bağlanma örüntüsüne sahiptir. Kendi hakkında bir idealizasyon vardır. Kendini çok üstlerde, tepelerde görür. Bir kaplumbağa gibi kendi kabuklarında yaşamak isterler. Hayal kırıklığı yaşamamak için çok fazla yakınlık kurmazlar insanlarla. Böylece kendilerini olası tehlikelerden korurlar aslında. Onlara çok fazla sevgi verdiğiniz zaman boğulduklarını ve nefes alamadıklarını, özgürlüğünün kısıtlandığını hissederler ve kaçmaya başlarlar bir taraftan. Çünkü sistem overload demektedir. Bu kadar çok sevgiyi bu sistem kaldırmamıştır. Bir de kaygılı bağlanma aşaması vardır. Ben buna yapışkan bağlanma diyorum. Kaçıngan bağlanma ve kaygılı bağlanma hayatta tencere ve kapak gibi birbiriyle eşleşirler. Kaygılı bağlanma, yapışkan bağlanmada I'm not okay but you're okay. Yani bende bir problem var, bende bir sorun var. Ben değerli, yeterli biri değilim ama sen güçlüsün, değerlisin, her şeyin üstesinden gelebilirsin. Bu insan için ötekinin onayını ve kabulünü almak hayati bir meseledir. Çok fazla sevgi verir. Kaygılı birey çocukluk döneminde de hep bir şeyler yapmak zorunda kalmıştır diğerlerinden sevgi alabilmek için. Çok uğraşmıştır, çok çaba göstermiştir ve ihtiyaç duyduğu ilgiyi ve sevgiyi ancak bu şekilde alabilmiştir. Gerçek hayatta da romantik ilişkilerde de böyle zor insanları bulur. Genelde de imkansız aşklar yaşar bu yüzden. İnanç çekirdeğinde şu vardır. Eğer gerçekten çok uğraşırsam bu zor insandan sevgi alabilirim. Ne dedik? Tencere değişmeden kapak da değişmiyor. Kapağı değiştirmek çoğu zaman çözüm değildir. O yüzden ilk önce kendi gerçeğimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Ve kendi tenceremizi, kendi kabımızı, kendi hayata bakış açımızı ve kendi bağlanma örüntümüzü onarmamız gerekiyor. Bağlanma şeması yetişkin için değişir mi? Bu cümle çok keskin bir cümle ve çok kocaman ve büyük laflar etmiş oluruz değişir dersek. Ama insan erken çocukluk dönemindeki ilişkilerle ilgili bir farkındalık ve içgörü kazanırsa işte o zaman bağlanma şeması kendine ve etrafındakilere daha az zarar verir diyebiliriz. Ama altın bir dönem vardır. Bu altın dönemdeyseniz bağlanma şeması onarılabilir ve belki de değiştirilebilir. 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 7 belki de 8 yaş. Bu dönemde ciddi bir takım çalışması gösterilmişse, anne terapist hem anneyle hem babayla hem sistemle hem çocukla çalıştığı zaman işte o zaman mucizeler gerçek olabiliyor gerçekten ama bu çok zor bir süreç, meşakkatli bir süreç, çocuk için çok keyifli bir süreç. Burada terapistin hem çocuk terapisine hem çift ve aile terapisine hem de yetişkin terapisine hakim olması gerekiyor. Bir ailenin çocuğuna bırakabileceği en büyük miras onarılmış bir bağlanma şemasıdır. Ve çocuk insanı iyi eder ve hep derim ki derin olan kuyu değil kısa olan iptir. Kuyudaki Yusuf'a ipi ulaştıralım geç olmadan lütfen. Ben uzman klinik psikolog Berrin Göncü. Bugün bağlanmadan bahsettik. Yaşama bağlı kalmanız duasıyla hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.